Elektriği bitirdik arkadaşlar. Şöyle şu şekilde sürgülü kapının karşısına, yani aracı şöyle aldığımızda elektriklerin, sigorta panellerinin ve akülerin olacağı kısım burası. Burada sigortalarımız olacak, 220 ve 12 volt. Hemen yanına şofbeni koyacağız. Duş kabininin dışına, biz duş kabinini küçük düşünüyoruz. Sürekli kullanmayacağımız için iç alanın ölmesini istemedik. Hemen yanına bir dolap yaptıracağım. Kombiyi buraya koyacağız. Şurada banyomuzun aydınlatmasını görüyorsunuz. Şurada Webasto'nun kablosunu görüyorsunuz. Oraya koymayı düşünüyoruz. Ondan sonra tavan aydınlatmalarımız bu şekilde. Burada kontrol panelimiz olacak. Şu şekilde buradan açıp kapatacağız. Göstergelerimiz de burada olacak. Buzdolabını buraya koymayı düşünüyoruz. Hepsinin kablolarını çektik. Temiz ve pis su göstergelerimiz için kablo bıraktık. Bagajda da aynı şekilde hidrafor için kablo çektik. 220 çıkışlarımız var. USB, yatak başında USB çıkışlarımız ve 220 çıkışlarımız var. Priz için elektrik bu şekilde arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün elektrik tesisatımızı topluyoruz. Hattımızı mobilyaları döşemeden ve ahşaplara, yani tavandaki ve duvardaki lambirleri monte etmeden önce elektrik hattımızı çekmiştik. Şimdi prizlerimizi, ardından da sigorta panelimizi toplayıp elektrik tesisatımızı bitireceğiz. Videolarımız umarım faydalı oluyordur. Elimden geldiğince detay paylaşmaya çalışıyorum. Süreç 4 ay gibi bir süreye uzadı. Sürekli çalıştığımız halde inanın çok yorucu bir süreçmiş ve ben de sizin gibi videolar izlerken diyordum, insanlar yaparken çekim yapmak gerçekten zor vesaire diyor diye. İşe odaklanıp çekim yapmayı gerçekten unutuyormuş insan. Bir eksiğimiz olduysa affola. Eksik olan konular için, sadece bu video için değil, her zaman yorumlarda belirtirseniz daha detaylı bilgi verebilirim. Eğer bu videoyu izliyorsanız ya karavanını seviyorsunuzdur ya da siz de yapmayı düşünüyorsunuzdur zaten. Yani siz de bizdensiniz. İnanın ben de çok video izledik. Hala da izliyorum. Bilgi edinmeye çalışıyorum. Videoları paylaşma amacım da tamamen insanları daha fazla detay verip benim bilmediğim ve kendim deneyimleyerek öğrendiğim şeyleri siz bulmakta zorlanmayın. Amacım bu. Umarım faydalı oluyoruzdur. İyi seyirler.
Buraya bir adet priz bıraktım. Mutfakta kullanmak için. Hemen yanında bir adet priz daha var. Onun haricinde şurada bir dolap altı ledimiz var. 110 santim. Şöyle göstereyim. Burada bir adet USB'li prizimiz var. Mutlusan'ın. Şurada bir adet şundan aynısından 2 amper çiftli USB'miz var. Burada da bir tane zaten montajda gördüğünüz masanın hemen altında olacak şekilde, kirlilik yapmayacak şekilde bir adet USB ve priz bıraktım USB'li. Şimdi bu USB'li bunu neden aldınız diyeceksiniz. Arkadaşlar invertörü kapattığımda telefonun şarj problemi olmasın diye bunu bağladım ve çok işe yarıyor. Yani invertör çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kapatma ihtiyacı duymadık ama kapattığımız zamanlarda oldu. Aküye neredeyse hiçbir etkisi yok gibi bir şey. Öyle söyleyeyim yani. Hepsine tüm USB'lere priz doldurup aküyü kasmadığınız sürece hiç eksiltmiyor gibi bir şey aküye. Bu çakmaklığın daha doğrusu USB'nin. Öyle söyleyeyim. Burada invertör de elektrik harcadığı için prizde şu daha mantıklı. Direkt aküden geliyor akımı. Arada cihaz yok. Cihaz ne kadar harcıyorsa o kadar akım geliyor. Ama şunda invertör var arada ve elektriği çok harcıyor. Sonrasında burası elektrik bölümümüz. Buraya şu şekilde ızgaralar açtım matkap ucuyla. Sebebi invertör yaz aylarında çok ısınıyor içerisi. Daha doğrusu içeriği çok ısıtıyor. Şimdi gelelim en önemli bölümü arkadaşlar. Elektrik bölümü. Burada insanların en çok kafasının karıştığı konu, benim de öyleydi. Ya bu kabloları nasıl birleştireceğiz? Nerede birleştireceğiz? Nasıl oluyor bu kablolama? En basit şekilde onları anlatıyorum. Tabii öncesinde şu şekilde bir yüzlü sigorta kutumuz var. Bundan hemen alıyoruz. Sonrasında 2 adet sigorta kutusu aldım. Bunu alma sebebim pratiklikti. Hani küçük kapağın açılması var. Burada upuzun bir kapağın açılması var. Hani daha çok bana müsaade etsin diye 2 tane aldım. Bunlar sıvı altı alırsanız sigorta kutusunu üzerinde böyle bir sürü açıklıklar oluyor. Daha rahat monte edersiniz. Bu sıvı üstü, bu sıvı altı deneme amaçlı aldım birer tane. Ama kesinlikle sıvı altı daha iyi. Çünkü her yerinde kanal girecek yer var. Direkt kırıyorsunuz, kablo gönderiyorsunuz. Şimdi konumuza dönecek olursak. Altta 200 amper lityum iyon megacell akümüz var. Aküyü alma sebebim deşarj ömrünün uzun olması, 10 yıl garantisinin olması, servis ağının iyi olması ve yerli bir marka olması. Daha uygun lityum aküler vardı ama almadım. Kendini kanıtlamış bir firma Megacell. Bir sürü güvenlik önlemi var içerisinde. Şu an çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Yukarıda 340 amper 2 tane monokristal güneş panelim var. Lexron. 40 amper MPPT cihazım var. Yazın panelleri sildim. Güneşin tam ortasına böyle saat 12-1 gibi bıraktım. Paneller net 28-29 amper üretiyor. 40 amper MPPT rahatlıkla yeterli. Onun haricinde MPPT'ye yukarıdan gelen kırmızı kabloya, zaten bağlantıları bu MPPT'nin şu üzerinde, şu kapakta var. Nereye ne bağlayacağımız burada yazıyor. Yukarıdan gelen artıya 40 amper sigorta bıraktım bir tane. Bıçak sigorta. 20 amperle denedim. 30 amperle denedim. O yaz sıcaklarında, yaz güneşinde direkt yakıyor. 40 amper gayet güzel çalıştırıyor. Zaten dediğim gibi 28 küsür 29 amper bir elektrik üretiyor. 340 watt monokristal güneş paneli. Bu arada sistemden bahsetmeyi unuttum. Sistemim 12 volt arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu mutlaka bırakın. Olur da yüksek bir akım gelirse önce bunu yakar ve bu alanda bulunan her şeyi yakmaya başlar ki zaten 30 amper olduğunda bile şu arkadaki bunun soğutma ızgarası bayağı bir soğumaya başlıyor. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın, sesim biraz kötü, gribim. Ama insanlar faydalansın, bilmeyen insanlar bir şeyler öğrensin diye çekip atıyorum videoyu. Şimdi şurada aletimiz var. Buradan direkt MPPT'den aküye çıkan kablolarımız var. Bu kabloları da direkt ben şuraya 12 volt artı ve 12 volt eksi 2 tane bara bıraktım. Eş potansiyel bara. Bunlar internette var. Bunlar da 12 voltları buralara topladım. 220'leri de buralara topladım.
220'nin toprak ve eksisini, yani nötr ve toprağı buralarda bara yaptım, 2 tane topladım. Çünkü fazlar sigortalara giriyor. Onlardan anlatacağım birazdan. Aklınızda soru işareti kalmasın. Şöyle 12 volt barada aküden gelen kabloyu, aküden gelen enerji kablosunun artısını, MPPT'den gelen kablonun artısını ve dışarıya giden şu kontrol paneline ben bir tane kablo çektim. Onun içerisinde de sigorta olduğu için onu sigorta paneline girmedim burada. Buraya direkt kablo çektim. Buradan da yukarıdaki ledlere ve ampullere gidiyor. Kendi üzerinde cam tipi sigorta olduğu için. Şu 3 kablo onların kablosu arkadaşlar. Negatifleri de şuraya topladım. Negatiflerin çok olmasının sebebi pozitiflerin şurada sigortaya giriyor olması. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada bütün pozitifler sigortaya giriyor ve o pozitifleri birbirine paralelledim. Tek çıkışı var yani sigorta kutusunun. O da hemen şurada zaten. Bir kablo onun tek çıkışı. Işık aldım, tekrar geldim arkadaşlar. Buradan tüm topladığımız kabloları aşağıya indirdik. 12 voltları ve 220'leri ayırdık. 12 voltlara 2.1.5 TTR kablo kullandım arkadaşlar, şu şekilde. Bunları da kablo kanalıyla geçirdim. Eklemlere gelen yerlere de bunlara şu şekilde dolgu köpüğü kullandım, hareket edip kesmesin diye. Onun altına da çok keskinse plastik koydum. O şekilde köpük sıktım. Şu an bütün kanalda köpük sıkılı ve bunlar hiçbir şekilde hareket etmiyor birbiri arasında. 220'ye de 3x2.5 yine TTR kablo kullandım ve şu an bir şikayetim yok, memnunum çok şükür. Zaten çok yüksek bir elektronik alet kullanmıyorum akım olarak. Çünkü invertörüm Alpex 1500 Watt invertör. 1500 Watt'a kadar destekliyor. Ben 1000 Watt kullanıyorum. Bu arada şunu anlatmadım. Burada aküden direkt aldım invertörün elektriğini. Şöyle şu şekilde. Üzerine amfi sigortası bıraktım. 100 amper amfi sigortası ve bunun yedeğini aldım 3 tane. Çok şükür şu an invertörün sınırlarını zorlamadığım için herhangi bir problem yaşamadım. Sigorta yanması vesaire olmadı. 1000 Watt üzerindeki cihazları çok kullanmıyorum. 1000-1100 Watt'a kadar kullandım. Sonrasını kullanmıyorum ve bu kaldırıyor. Hani hiçbir sıkıntı yok. Sigorta gidip 800 liraya marine sigorta almak istemedim ki düşüncemde de haklıymışım. Gerek de duymuyorum şu an. Ondan sonra şuraya bir tane 12 volt bıçak sigorta kutusu bıraktım. Sistemdeki bu USB cihazları dahil tüm gelen 12 voltlar buraya giriyor arkadaşlar. Sırayla buraya giriyor. Şuraya bir tane liste bırakacağım. Telefonumun notlar kısmında var. Ben hangi sigortanın yukarıdan aşağı hangisine ait olduğunu bileceğim. Şu an zaten biliyorum ama buraya da not alacağım. Olur da notlarım kaybolmasın diye. Burada dış elektrik girişini priz olarak aldım. Çünkü 1500 lira ayırıcı switch almak istemedim. Zaten dışarıdan elektriğe şu anda çok şükür ihtiyaç duymuyorum. Gayet güzel 3 gün götürüyor beni bu enerji sistemi ki zaten o arada mutlaka bir ışığa çıkıyoruz güneşten, elektrik üretiyoruz tekrar. Bu arada şunu da söyleyeyim, yaklaşık 4-5 saatte 5 saat gibi bir süreçte aküm tekrardan fulleniyor. Yani gece ne kadar kullanırsanız kullanın, öğlen 12'ye kadar, hatta kullanımınıza bağlı en geç saat 2'ye 3'e kadar, az kullanıyorsanız da 7'de güneş doğduğunda 8-9 gibi aküm tekrardan fulleniyor. Burada sigorta panelim var. Sigorta paneline dediğim gibi bıçak sigorta aldım. Olur da bir şeyleri daha eklerim diye 12'li aldım. Yarısını doldurdum, 6 tanesini. Bunu da tekrardan şu tarafını paralelledim. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle paralelledim. Tek çıkış var. O çıkışta 12 voltun artısına geliyor. Eksileri de bu sistemden gelen bütün 12 voltun eksilerinde buraya sırayla girdim. Yani burada bir sıkıntı yoktur umarım. Atıyorum yukarıda bir ışığım var. 12 volt ışıklar gerçi burada değil ama USB girişim diyelim buraya geliyor. Buradan ben onun eksisini eksiye bağlıyorum. Artısını sigorta paneline giriyorum. Sigorta panelinden de zaten diğer ucundan artı kısmına tekrar geliyor. Yani kısacası artı kısmına sigorta bağlamış oluyorum. Eksiyi de direkt bağlamış oluyorum. Enerjiyi de basit anlatacak olursak akünün artısını buraya bağladım. Eksisini buraya bağladım. Bunun üzerinde de 100 amper bıçak sigorta var. Yine ne olur ne olmaz bir şey aşırı akım çeker atsın diye bir 100 amper amfi sigortası da şu gelen 12 volt artının üzerinde var kablonun. Kısacası olay bu.
Sistemden bulduğumuz tüm 12 voltları buralarda topladık. Artıyı direkt getirip sigorta paneline girdim. Eksiği eksiğe bağladım. Artının üzerine de uygun ölçüde amper değerinde, ki bu cihazların üzerinde yazıyor. Mesela atıyorum Hidrafor'da 10 amper diyor. Max 15 amper diyor atıyorum. 15 amper takıyorsunuz sigortaya. Bu zaten kullandığınız cihazlarda ve internette var. 12 volt bu şekilde. Burada dış elektrik girişimiz var. Dış elektrik girişinin bağlantısını yaptım. Şu şekilde arkadan geliyor. Direkt prize bağladım. Burada benim kontrol kalemim var. Ben fazı nötrü direkt buradan kontrol kalemiyle bulabiliyorum. Ve şuradan 220 elektriğimi de şöyle göstereyim. Kapatayım. Diyeceksiniz ya yönünü nasıl karıştırmıyorsun? Hani bu dış elektrik girişini priz şeklinde bağlamışsın ama ben şu şekilde arkadaşlar bağladığım kablonun artısının eksisinin yönünü biliyorum. Hani neresi artı neresi eksi biliyorum. Toprağa vesaire hepsini bağladım. Bu prizde aynı zamanda açma kapama düğmeli. Bütün 220 girişi bu. Dışarıdan elektrik aldığımda fazı buldum, atıyorum bu taraf faz, yani şu taraf faz. Ona göre artımı takıyorum şu şekilde ve açıyorum elektriğimi. Atıyorum tam tersi, tam tersini çeviriyorum. Yani dışarıdan aldığım elektriğe göre. Burada da aynı şekilde fazları buldum kontrol kalemiyle. Şu şekilde taktığımda altlı üstlü fark etmiyor. İkisinde de faz aynı yönmüş çünkü. Elektriğimi kullanabiliyorum. Şöyle şu şekilde hiçbir problem olmuyor. Şimdi gelelim sigorta paneline. 220'ye. Herkesin en çok korktuğu bölüm. Arkadaşlar bu sigortaların altını gösteremiyorum buradan ama şöyle birbirine sırayla girdim. Hepsini birbirine paralel bağladım. Çünkü tıpkı 12 voltun bir ucunda olduğu gibi hepsini birbirine bağladım alttan. Bunları da getirip kaçak akım rölesine girdim. Kaçak akım rölesinde şu şekilde şurada test düğmesi var. Mesela direkt attı. 30 miliamper. İşe yarıyor. Girişimi yukarıdan kablo girişimi bütün 220'lerin topraklarını buraya, bütün 220'lerin eksilerini buraya, 220'lerin artısını da yukarıdan, zaten bunların yeri belirli. Alttan hepsini toprakladığım için yani hepsine alttan enerji gidiyor. Üstten de ayrı ayrı her bir cihazın sigortası giriyor. Elektrik girişi giriyor. Mesela ilk sırada buzdolabı var. İkinci sırada mutfak prizi var. Artıların da buraya her birini yukarıdan tek tek sigortalara bağlıyorum. Ki alttan aldığı enerji üste geçip direkt o cihaza gitsin diye. Burada kaçak akım rölesinde artı ve eksinin girişleri zaten belirtilmiş. Mesela benim şu şekilde kaçak akım rölem solda, ışığını alayım bir dakika. Soldaki benim fazım, sağdaki nötrüm. Bu kabloların hangisini faz, hangisini nötr yazdığınızı da unutmayın. Rengini biliyorsanız mesela ben mavileri faz yaptım. Kahverengileri nötr. Ben böyle istiyorum. Bunun bir önemi yok ama hepsinin fazı ve nötrü aynı renk olsun ve şuraya not alın. İşte faz şu renk, nötr şu renk diye. Ben de yazmadım karavanı yeni bitirdiğimiz için ama hepsini bildiğim için bir ara yazacağım onları. Ki alan kişi olur da yarın öbür gün ya da karavanı verip kullanmasını istediğim bir kişi olduğunda karıştırmasın. Kaçak akım rölesine fazı ve nötrü girdik. Bunun fazını paralelleyerek hepsine dağıttım. Nötrünü de götürüp negatife koydum. Herhangi bir problem olmadı. Nötr şuradan mesela geliyor. 220'nin negatifine nötrü kahverengi kablom kalmadı diye mavi ile çekmiştim. Şöyle alttan nötr geldi, negatife bağlandı. Pozitif de buradan tüm sigortaların altına paralelleyerek devam ettim. Aynı kabloyla. Kısacası buradan giren mavi kablo aşağıdan çıkıp hepsinin altından dolaşıyor. En son sigortaya kadar orada bitiyor. Üstünden de her cihazın artısı tek tek giriyor. Arkadaşlar en basit ve sade şekilde anlatmaya çalışıyorum ki bilmeyenler, sıfırdan başlayanlar anlasın diye. Olayımız bu şekilde. Anlatmadığım bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Dışarıda da internette gördüğünüz dış elektrik girişlerimiz var elektrikle ilgili. Onun haricinde yukarıda 340 watt 2 tane Lexron monokristal güneş panelimiz var. Yani elektrik tesisatımız bu şekilde. 4 tane bara alıyorsunuz arkadaşlar. Eş potansiyel bara. 2 tanesi 220 için toprak ve nötr için şöyle eksi ve toprak 220. 2 tanesi de 12 voltun artısı ve eksisi. Bir tane dış elektrik giriş alıyorsunuz. Bu neden önemli?
Ben şu an burada 1500 watt üzeri bir cihaz çalıştırmak istesem çalıştıramayacağım. Çünkü invertörle alakalı. 3000 watt bir cihaz kullanmak istesem, atıyorum. Öyle bir cihaz var mı onu da bilmiyorum da. Hani 2500 watt saç kurutma makineleri var. Profesyonel. Ama daha üzeri var mı? Yani öyle evde kullanılan hatırlamıyorum. Bunun için dış elektrik girişi lazım. Bir de buraya akü şarj cihazı bağlayıp dışarıdan aldığınız elektrikle aynı zamanda aküyü de şarj edebilirsiniz. Onun haricinde şuradaki kablo arkadaşlar, ön taraftan aracın önünden gelen DC şarj cihazının kabloları. 8 mm. Onu da habersiz aldım. Onun bir güzel artısı da gece elektrik üretmiyorken yola gidiyorsanız ya da elektriğiniz azaldığında direkt marş yaparak saatlik 30 amper, 12 volt ya da 24 volt fark etmiyor, elektrik alabilirsiniz. Olayımız bu şekilde arkadaşlar. Takıldığınız bir şey olursa yorumlarda belirtin. Ben YouTube'da tüm yorumları okuyup insanlara yararlı olmak için cevap vermeye çalışıyorum. Umarım bir faydalı olabilmişimdir. Şunu da anlatayım. Yani hiç bilgisi olmayan bir insan ya ben bu tavandaki ışıkları nasıl çekeceğim diyorsa arkadaşlar, bunu kabloyla şuna bağlıyorsunuz. Onu kabloyla buna bağlıyorsunuz. Bunu kabloyla buna. Bunun kablosunu da götürüp switch panele bağlıyorsunuz. Olayımız bu. Bu kabloyu buna bağlıyorsunuz. Onun kablosunu buna bağlıyorsunuz. Bunun kablosunu switch panele götürüyorsunuz. Sonra bu ikisi ayrı yanıyor. Arkadaki dörtlü ayrı yanıyor. Buradan da bir tane elektrik kablosu çekiyoruz. Kalın kablo kullanmaya dikkat edin. 2,5 milim, 4 milim artık ne olursa ve çoklu kablo olsun. Antikron, yani tek kablo olmasın. Plastiğin içerisinde çoklu olsun ki bir koparsa devam etsin. Buraya getiriyoruz. Onu da direkt mesela ben burada bağladım. Buraya marin tip switch panel, kontrol paneli bıraktık. Bir adet akü voltaj göstergemiz, bir adet temiz su, bir adet pis su göstergemizi bıraktık. Burası kapak şeklinde şöyle açılıyor. Bağlantılarını yaptım. Onun haricinde şunu bağlamak için çok araştırma yaptım arkadaşlar. Hiçbir yerde bilgi yok. Bunun bağlayamayan, işte nerede nasıl bağlandığını bulamayan arkadaşlar bana yorumlarda belirtsin. Telefon numarasını yazsın. Ben ona direkt bağlantısını göndereceğim. Çünkü ben çok araştırdım. Sonra elektrikçilerle vesaire görüşüp bağladım. Kendi içerisinde de kullanım kılavuzu gelmiyor. Hani 2 adet kablo var. Biri kırmızı, biri siyah. Tamam, biri artı biri negatif ama yani nasıl kullanacağız bunu? Bağlayamayan arkadaşlar yorumlarda belirtsin. Kesinlikle onlara yardımcı olacağım. Çünkü ben de çok zorlandım. Onun haricinde ön tarafta 2 tane 3 watt ledimiz var. Bunları ayrı bir düğme yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi arka yanmıyor. Çünkü tüm ışıklar aynı anda yansın istemedim. Arka tarafa da şöyle yatak bölümü de ayrı yanacak şekilde anahtarını ayırdık. Tüm anahtarlarımız burada. Şimdi buraya ve bastonun ve DC şarj cihazının ikisi de elimde ve bağlantılarını yapmadım henüz ama yapacağım. Birini buraya, birini buraya, onları da monte edeceğiz. Onun haricinde burada alt tarafta buzdolabımız var. Buzdolabının prizi var arkada. Onun haricinde elektriksel bir aksam yok orada. Şuraya onu söyleyeyim. Bu çok önemli arkadaşlar. Mutlaka karavanlarınıza ekleyin. Yani 100 lira civarı bir şeyle hem hayatınızı hem karavanınızı koruyorsunuz ve kesinlikle çalışıyor. Test ettim. Zaten Trendyol'a girdiğinizde görürsünüz yorumlarda. İTEK'in doğalgaz LPG gaz sensörü. Kesinlikle karavanınızda bulunsun. Olur LPG hortumu delinir, ne bileyim kaçak olur bir şekilde. Bunlar araçta biriktiği zaman ve siz en ufak bir kıvılcımla müdahale ettiğiniz zaman, ki uyurken bu meydana gelirse Allah korusun, karbon monoksit ve LPG zehirlenmelerine sebep olabilir. Bunlara dikkat edin. Kesinlikle sensörünüzü ihmal etmeyin. 220 ile çalışıyor. Minik bir elektrik akımı kullanıyor. 3 amper gibi. Kullanım, cihazın ömrü 7 yıl. Sensör ömrü 2 yıl. 2 yılda bir değiştireceğiz ama buna değer. Burada yangın sensörü var arkadaşlar. Bunu da mutlaka karavanınıza ekleyin. Kötü bir yanı şu. İçeride herhangi bir işte et vesaire pişirirken hafif bir yanık olduğunda ötüyor. Bunun öncesinde kapatırsanız ama kapalı unutmayın diye şu şekilde çıkıyor. Kenara bırakın. Gördüğünüz bir yere, ki kapattığınız aklınıza gelir. Açıp tekrardan buraya koyarsınız. Yerine takarsınız. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunlar güvenlik önlemlerinde tekrar anlatacağım. Karavan güvenlik önlemlerinde ne yapılıyor diye.